Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere tel tel dökülen, çok lezzetli, çıtır çıtır, nefis bir katmer tarifiyle geldim. Herkesin kolaylıkla yapabileceği enfes bir tarif oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen tarifin detaylarına geçiyorum. Yoğurma kabına 1,5 su bardağı ılık sütü alalım. Üzerine 1 tatlı kaşığı kuru maya ekleyelim ve maya eriyene kadar karıştıralım. Sonrasında üzerine bir kapak kapatalım. 10 dakika bu şekilde dinlendirelim ve mayanın aktif olmasını bekleyelim. 10 dakikanın sonunda kapağını açtım ve yavaş yavaş unu ilave ederek hamuru yoğuruyorum. Toplamda 3,5 su bardağına yakın un kullandım. Ama unu yavaş yavaş ekleyelim. Her unun kalitesi aynı olmuyor. Miktar aşağı yukarı değişebilir. 1 tatlı kaşığı kadar da tuzu ilave ettikten sonra yumuşak bir hamur olana dek yoğuruyorum. İlk aşamada spatula ile karıştırıyorum. Sonrasında elimle yoğurmaya devam edeceğim. Tarifte kullandığım bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklama kısmına ekliyor olacağım. Oraya da göz atabilirsiniz. Hamuru şöyle bir toparladıktan sonra tezgahın üzerine alıyorum ve birkaç dakikada burada yoğuracağım. Tezgaha yapışmaması için altına biraz un serptikten sonra 2-3 dakika bu şekilde yoğuralım. İyice yoğurmuş olduğumuz hamurumuzu tekrar yoğurma kabına alalım ve üzerini kapatıp mayalanmaya bırakalım. Yaklaşık 35-40 dakikada mayalanmış oluyor. Mayalanan hamuru üzerine açıyorum ve havasını alıp hemen tezgahın üzerine alacağım. Dilerseniz bu hamuru akşamdan yoğurup buzdolabına koyun, sabah da şekil verin. Evet, hamurun kıvamını görüyorsunuz, gayet güzel. Tezgahın üzerine alıyorum. Hamuru şöyle bir toparladıktan sonra 5 eşit parçaya bölüyorum. Eğer daha fazla yapmak isterseniz ölçüyü eşit bir şekilde 2 katına çıkartabilirsiniz. Geniş bir tabağın içerisine unladıktan sonra bezeleri eşit bir şekilde yuvarlayıp tabağın içerisine alalım. Hamurların hepsini yuvarladım ve un serpmiş olduğum tabağın içerisine alıyorum. Tekrar bir poşetin içerisine geçireceğim. 10 dakika dinlendireceğim. Bu şekilde daha güzel açılacaktır. Eğer vaktiniz yoksa hemen açmaya da başlayabilirsiniz. Ben de bu arada 100 gram tereyağını eriteceğim ve ılımasını bekleyeceğim. 10 dakika kadar dinlenen hamurlarımızın altını ve üzerine biraz un serpelim ve ilk aşamada merdane ile biraz büyütelim. Hamurun her yeri eşit kalınlıkta olduktan sonra oklava yardımıyla hamurumuzu döndürerek açmaya başlayalım. Böyle her açtığınızda hamuru yandan böyle oklavaya atarak sararsanız her yeri eşit kalınlıkta olacaktır. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp ya da bir emoji bırakırsanız çok mutlu olurum. Ben de bu şekilde izlemiş olduğunuzu anlarım. Şimdiden yorum yapan, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, hamurumuzu bu ebatta açtıktan sonra eritmiş olduğumuz tereyağını fırça yardımıyla hamurun her yerine sürelim. Baş kısmından başlayarak rulo şeklinde hamuru çok fazla sıkmadan saralım. Ve hamurun iki ucunda ters bir şekilde buralım ve esnetelim hamuru biraz.
Ve böyle içe doğru katlayarak gül böreği şekli verip uç kısmını da altına sıkıştıralım. Ve tekrar tabağın içerisine alıp üzerini kapatalım, kurumasın. Ve 4 hamuru da bu şekilde açacağız. Bir tanesini altına büyükçe açacağız. Onu aynı şekli vermeyeceğiz. Biz bu tariften 4 tane katmer yapacağız. Diğer hamurumu da aynı şekilde açmaya devam ediyorum. Ve üzerine yine tereyağı gezdirip fırçayla sürüyorum. Yine çok fazla sıkmadan rulo şeklinde sardıktan sonra iki ucunu da ters bir şekilde vuruyorum. Hamuru da böyle esnetmeyi unutmayalım. Bu şekilde içe doğru kıvırıp ucunu da altına sıkıştıralım ve bunu da tabağa alalım. Dördüncü ve son hamurumuzu açıp ve üzerine tereyağı gezdirelim. Bu hamuru biraz daha büyük açmamız gerekiyor. Diğerlerinden büyük olacak. Büyükçe açmış olduğum hamurların üzerine katmer hamurlarımı gösterdiğim şekilde yerleştirelim. Ve hamuru artı şeklinde bir ruletle keselim. Kesmiş olduğumuz hamurları gösterdiğim şekilde bütün katmerin etrafını kaplayacak şekilde iyice kapatalım ve arka kısmına tutturalım. Tekrar bunu tabağın içerisine alıp tekrar poşetle kapatıyorum. Evet, diğer katmerleri de aynı şekilde dıştaki hamurla böyle tutturarak kapatalım. Tekrar bir beze yapıyoruz yani. Bütün hamurlarımızı bu şekilde beze yaptıktan sonra tekrar tabağın içerisine alalım ve üzerine mutlaka poşetle iyice kapatıp buzlukta en az 20 dakika bekleteceğiz. Bu şekilde içindeki tereyağı tamamen donacak ve açmamız daha kolay olacak. Yaklaşık 20 dakika buzlukta beklettim ve şimdi hamurlarımı teker teker alarak açacağım. Bir merdane kullanırsanız daha kolay açılacaktır. Şöyle hafif hafif döndürerek her yere eşit olacak şekilde hamurlarımızı açalım. Ve artık pişirmek için hazır olacak. Ben böyle yuvarlak olarak açtım. İsterseniz kare olacak şekilde veya dikdörtgen olacak şekilde açabilirsiniz. Ama yuvarlak çok daha güzel oluyor. İçinin hamur kalmaması için olabildiğince ince açmanızı tavsiye ederim. Çünkü piştiği zaman da biraz kabarıyor ve toplanıyor. Katmerlerimizi bu şekilde açtıktan sonra hemen pişirme işlemine geçebiliriz. Ben her pişirdiğimde açtım. Yani hepsini açıp pişirmedim. Bunu tavaya koydum. Ben de bir taraftan diğerlerini açıp pişirdim. Hiç yağ koymadan tavamı aldım. Tavam şu an orta ateşte, iyice kızgın vaziyette. Altını biraz böyle kontrol ediyorum. Hafif pembeleşmeye başlamış. Şimdi fırça yardımıyla üzerine biraz yağ gezdiriyorum. Bu şekilde daha güzel kızaracaktır. Bu arada pişirirken ayçiçek yağı kullandım. Hemen diğer tarafını çeviriyorum. Ve gördüğünüz gibi altı hafif hafif pişmeye başladı. Şimdi üst tarafını da aynı şekilde yağlıyorum ve birkaç sefer arkalı önlü çevirerek güzelce pişmesini sağlıyorum. Tekrar diğer tarafını çeviriyorum. Ve hemen böyle iki tarafı kızardı diye ocaktan almayın. İyice böyle kıpkırmızı pişmesini sağlayın. İçi daha güzel pişecektir. İki tarafı da gayet güzel bir şekilde pişti. Bunu hemen tabağıma alıyorum ve diğer katmerleri de aynı şekilde pişirmeye devam ediyorum. Tavaya koyduktan sonra hemen üzerine yağ koymayın. Dediğim gibi biraz kabarması ve altının kızarması gerekiyor. Sonrasında üzerini yağlayabilirsiniz. Yapımı çok pratik ama çok lezzetli bir katmer oluyor. Gerçekten böyle tel tel dökülen harika bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim denedikten sonra favori tariflerinizden birisi olacak. Evet, şimdi diğer tarafını çevirdim ve tekrar üzerini yağlıyorum. Dediğim gibi 2-3 sefer çevirerek pişirmenizi tavsiye ederim.
Bir de orta ateşte pişirdim. Ne kısık ne yüksek ateşte. Tam böyle büyük ocağın orta gözünde pişirdim. Evet, iki tarafta pişen katmerlerimi ocaktan alıyorum ve sizlere tabii ki son halini de göstereceğim. Katmerlerimin hepsi pişti. Hatta bir tanesi yendi bile. Hemen sizlere şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Böyle elinize aldığınızda pul pul dökülen kat kat harika bir tarif oluyor. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin ve denedikten sonra da bana yorumlarınızı yazın. Bugünlük de bu tarifimizin sonuna geldik. Umarım videomu keyifli izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın. Bunun gibi daha birçok katmer tarifi, hamur işleri, poğaça tarifleri kanalımda mevcut. Onları da göz atmayı unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.